Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Keyifçi ile birlikte endüstriyel üreticinin kullanımını inceledik. Detaylı bir anlatım oldu. Bunun için bir ham madde sandığımız, bir büyük fırınımız, büyük fırınımızın erittiği iç sandığımız, endüstriyel hat, elektrik sistemi, barut üretimi için 1 level bench, mermi üretimi için de 3 level bench kullandık. Hadi birlikte inceleyelim. Sistemimizin ilk parçası olan elektriği kurmakla başlayalım. Öncelikle 2 adet rüzgar türbinine ihtiyacımız var. İkisinin bağlantısı için kök birleştiriciye ihtiyacımız var. Biraz da akım ayrıştırıcımız olsun. Bir de bölüştürücü alalım. Elimizde bir büyük bataryamız. Rüzgar güllerimizi çatımıza kuralım. Elektriği bataryaya yönlendiriyorum. Sistemde 3 fırın kullanılacak. Bunun için bölüştürücüye ihtiyacımız var. Bu yapacağımız sistemde ilk ihtiyacımız olan şey kömür ve eritilmiş metal olacak. O yüzden ilk önce kömürleri yaptıralım. Kömürleri sisteme otomatik dahil etmek için büyük fırın kullanacağız. Büyük fırının sürekli sizin için kömür üretip kullanacağımız sandığa göndermesi için burada da bir endüstriyel hat kullanmamız gerekiyor. Bir adet endüstriyel hattımızı alalım. Fırının içine göndereceğimiz odun için bir adet sandığımızı ayarlayalım. Ve sandıkta kullanılacak olan adaptörlerimizi çekelim. Keyifçi, bizim için sandığa odun koyabilir misin? Koyalım. Sandığımızın çıkışından endüstriyel hattın girişine, endüstriyel hattın çıkışından fırının girişine olacak şekilde kömür transferlerimizi yaptıracağız. Fırına bir kere 1K odun koyduktan sonra açıp endüstriyel hattın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Fırının yeniden sönmesini kontrol etmeksizin sandığınızdaki odunlar bitesiye kadar sizin için kömürü üretip transfer edecek zaten. Endüstriyel hattın çalışması için 1 voltaja ihtiyacımız var. Hattın sürekli açık kalması için 1 voltaja daha ihtiyacımız var. Öncelikle gidelim 2 voltajımızı alalım. İlk siyah switch'ime 2 voltajımı veriyorum. Sürekli çalışmasını sağlamak için elektrik patronundan turn on'a geçiş sağlatıyoruz ve gördüğünüz gibi transfer işlemini başlattı. Fırınımızı açalım. İçinde kömürümüz olsun. Gelen kömürü depolayacağımız sandığımızı kurup endüstriyel hattımızı araya çekelim. Sandığımıza adaptörümüzü koyalım. Fırının çıkışından endüstriyel hattın girişine yine 2 voltajda bunun için ihtiyacımız var. İsterseniz filtre koyabilirsiniz. Sadece kömür transferi yapılsın diye. Kömür transferlerimiz başladı. İhtiyacımız olan bir sonraki şey kükürt, barut yapımı için. Bir önceki videomuzda zaten endüstriyel fırını gösterdik. Eğer isterseniz bu videoda direkt büyük fırın ile ham madde eritimini gösterelim. Endüstriyel fırın videosunu izlemek için de sağ yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Bölüştürücünün birinden kurtulalım. Bu ana sandığımızın içine diğer metal ve kükürtleri de koyarak transfer yaptırmamızı sağlayacağız. Keyifçi bize destek atabilir. Bizim daha önceden kastığımız hamları yerleştirelim. Fırınımız bizim için bunları eritecek. Eriyeni sandığa göndereceğimizde araya bir koşul koyduğumuzdan dolayı şu an içinde erimiş olan kükürt ve metali sandığımıza gönderemiyor.
Eğer filtreleri kaldırırsanız bütün her şeyi transfer edecek. Gördüğünüz gibi. Veya içindeki demirin transfer olmasını istemiyorsanız burada sadece kömür ve kükürt olarak da barındırabilirsiniz. Barut yapımında ihtiyacımız olan şey, evinizde birden fazla 3 level bench olabileceği için barutu 1 level bench'te yaptırabilirsiniz. 1 level bench'in üzerinde endüstriyel üretici kullanacağız. Yerleştirelim. Endüstriyel üreticinin de elektriğe ihtiyacı var. 1 voltaj kullanıyormuş. Şöyle kendi elektriğini öncelikle çekelim. İçini açalım. Üreticinin çalışma prensibinde ürettirmek istediğiniz ürünün şemasını taslak bölümüne koyuyoruz. Eğer isterseniz elinizde manuel olarak girişi doldurabilirsiniz. Biz endüstriyel sistemi otomatik kullanacağız. Çıktığı da endüstriyel üreticinin out'undan dışarı verdirteceğiz. İhtiyacımız olan şey barutun şeması. Barutun şeması için öncelikle üzerimizde barut üretmemiz gerekiyor. Keyifçi bize burada verebilir misin? Barutumuzu bir adet yerleştirdik. Hurdamızda araştır dedik. Normalde barutun şeması olmaz. Başlangıçta gelen bir özelliktir. Fakat endüstriyel sistem başladıktan sonra üretilebilen bütün ürünlerin şemaları dahil edilmek zorunda kaldı. Şemamızı yerleştiriyoruz. İhtiyacı olan 30 kömür, 20 kükürt gördüğünüz gibi. Girişten transfer işlemi için tek taraftan başlatabiliriz. Her itici ve çekici için bir endüstri hat kullanmamız gerekiyor. Hattımızı yerleştirelim. Eğer hatta bir koşul koymaz isek eritilmiş metali de endüstriyel üreticinin içine göndermeye çalışacak. Mecburen bu yüzden sadece ihtiyacımız olan 2 ürünü ekliyoruz. Ve bunu da eklerken size tavsiyemdir. Maksimumu aynı anda en fazla 3 ürün yapabilecek şekilde kullanmanızı öneririm. Yani 90 kömüre 60 kükürt olacak şekilde ayarlayacağız. İhtiyacı olan elektriği sağlayalım. Yine kısa devremizi çalıştıralım. Endüstriyel üreticimizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi otomatik üretimini yapıyor. Sandığımızın içerisinde doğru miktarda ham madde bulunduğu sürece ve endüstriyel üreticimizin içinde şema bulunduğu sürece hat düzenli olarak sürekli üretmesini sağlayacak. İkinci aşamada mermi yapacağız. Mermi yapacağımız için içinden çıkan barutu otomatik olarak 2 veya 3 level bench'imize göndermemiz daha mantıklı olur. Bunun için ben 3 level bench kullanacağım. 3 level bench'imizin de endüstriyel üreticisini yerleştirelim. Araya bir hat yerleştirelim. Sadece barut olarak sınırlandırmak istiyorum. Sebebi içindeki üretilebilecek ikinci tür eşyanın transfer olmasını engellemek. Endüstriyel hattımızın elektriğini çekelim. Yakından izleyelim. Gördüğünüz gibi barutlarımız transfer olmaya başladı. 556 mermi yaptıracağız. Ben şemasını hızlı bir şekilde oluşturalım. İhtiyacımız olan 10 eritilmiş metal var. Gördüğünüz üzere burada eritilmiş metallerimiz birikiyor. Sandığa birden fazla adaptör koyabildiğimizden dolayı aynı sandıktan eritilmiş metali farklı bir yere tek hat bir şekilde göndereceğiz. Hemen bir adaptörümüzü alalım. Araya bir endüstriyel hattımızı atalım. Endüstriyel birleştiriciyi kullanacağız. Endüstriyel birleştiricide birden fazla girdiği tek 3 level çıktısına yönlendireceğiz.
Birleştirici sayısını çoğaltarak aynı anda birden fazla ürünü tek bir tarafa yönlendirebilirsiniz. Hemen elektriğimizi sağlayalım. Gördüğünüz gibi bir artış ve artık kömür ve kükürtümüz elimizde kaldı. Endüstriyel üreticimizin ihtiyacı olan elektriği sağlayalım. İhtiyacımız olan tek çıktı sandığı. Sandığı eğer isterseniz küçük kullanabilirsiniz. Sürekli büyük gösteriyoruz. Arada her zamanki gibi çekim için bir endüstriyel hat kullanmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde elektriğini sağlayalım. Yakından izleyelim. Gördüğünüz gibi mermilerimiz transfer olmaya başladı. Şimdi kurduğumuz sistemi bir kez gözden geçirelim. Dışarıda kasmış olduğumuz odun, kükürt ve metal ham maddelerini koyduğumuz sandık endüstriyel hat ile otomatik olarak fırına transfer oluyor. İkinci bir endüstriyel hat ile eriyen ürünlerimiz sandığımızda toplanıyor. Sandığımıza ne kadar fazla adaptör koyabilirsek o kadar fazla ayrı çıktı alabiliriz. Birinci çıktığımızın koşulunu kükürt ve kömür olarak ayarlayıp bir level bench'imizde barut yaptırdık. Çıkan barutun otomatik olarak direkt işlem görmesinden dolayı 2-3 leveline transferini kurduk. İkinci bir koşul hat ile erimiş metalimizi 3 levele gönderip bir levelden gelen barut ile birlikte mermisini yaptırıp altındaki sandığı doldurduk. Setup'ı kurduktan sonra ihtiyacınız olan tek şey başlangıç sandığınızın içinde hiçbir zaman ürün eksik olmaması. Geriye ihtiyacımız olan bir şey kalmıyor. Detaylı incelemede anlatacaklarımız bu kadardı. Aklınıza takılan veya isteyeceğiniz bir şey olursa lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz.